Bir tarafta cacık, diğer tarafta tzatziki. Yunanlar diyor bizim, biz diyoruz bizim. Hikayenin aslı ne? Tam olarak nereden nasıl gelmiş? Benim bu konuyla ilgili bir teorim var. Gelin örnekleriyle beraber anlatayım. Tabii ki önceliğim cacık. Mis gibi cacık. Salatalığı böyle alacalı soyarsın, ince ince doğrarsın, biraz tuzlayıp kenara alırsın. Sonrasında sarımsağı tuzla dövüp yoğurtla karıştırırsın. Yoğurt koyun yoğurt olursa tadından yenmez ama artık günümüzde bulunmuyor. Sonrasında bu hafiften çırpılmış yoğurdu salatalığın üzerine alırsın ki o salatalığın kendi öz suyuyla karışır. Öyle su falan konmaz. Sonrasında ihtiyaç halinde buz da konabilir ama aslında hiç gerek yok. Tabağa alırsın, üzerine biraz zeytinyağı gezdirirsin. Has cacık budur. Ama tabii ki içerisine daha sonrasından taze otlar eklenmiş. Özellikle Osmanlı döneminde bostanlar gelişkinken marullar, semizotları, pazılar her şey eklenmiş. Farsçadan gelen jaş kelimesinden aslında türemiş. Sonuna aldığı ekle beraber zaten j'yi kullanmadığımız için de cacık olarak bize geçmiş. Yani bir şeyin içerisine ot eklemek anlamına geliyor. Yani bizler ne yapmıştı? Mesela Fatih Sultan Mehmet'in çok sevdiği mestave vardır. Pazılı cacık dediğimiz, üzerinde çörek otu olan, yine sarımsaklı yoğurtla karıştırılmış. Daha önceden ben bunun tarifini de aslında burada anlatmıştım. Bu coğrafyada yoğurdun içerisine eklenen otlara birçok örnek bulabiliriz. Aşçıların sığınağı, yani Melceü't Tabbain kitabında geçiyor. Evliya Çelebi bahsediyor. Yani Anadolu topraklarında cacığa rastlıyoruz. Hem de adıyla rastlıyoruz. Bir de gelin tzatzik'iye bakalım. Temel olarak nasıl yapıyorlar? Salatalığı rendeliyorlar. Üzerine tuz koyup kenarda bekletiyorlar. Sarımsağı yine tuzla dövüyoruz. Bu sefer süzme yoğurdun üzerine ekliyoruz. İçerisine zeytinyağı ekliyoruz, limon suyu ekliyoruz. Adeta böyle bir mayonez kıvamında bir sos gibi çırpıyoruz. Sonrasında salatalığın bütün suyunu sıkıp doğruca o yoğurtlu karışımın içerisine ekleyip karıştırıyoruz. Son olarak taze kıyılmış dereotuyla karıştırıp üzerinde adeta bir nişane gibi zeytinlerle süsleyip yine zeytinyağını gezdirip servis ediyorlar. Benziyor mu? Benziyor. İsim benziyor mu? Çok benziyor. Yani aslında isim baktığınız zaman cacıktan gelmiş. Tzatziki, cacık. Ama Yunanistan'a nereden gelmiş? İşte hikaye asıl burada başlıyor. Hazır merak etmeye başlamışken araya ufak bir de jenerik alayım. Ortak bir coğrafya daha var. Balkanlar. Balkanlardaki cacığın adı ise tarator. Çok benzeri. Salatalık sadece doğranıyor kabuksuz olarak, üzerine normal yoğurt. Bu sefer birazcık daha bollaştırarak neredeyse çorba kıvamında tüketiyorlar. Üzerine su da konuyor, tuzuyla, sarımsağıyla karıştırılıyor. Ama üzerinde yine o coğrafyada bol bulunan ceviz ekleniyor, kuru nane ekleniyor ve yine zeytinyağıyla servis ediliyor. Aslında burada neye varıyoruz? Hikaye birazcık coğrafya hikayesi. Şimdi bu hikayede sizi birazcık antik Yunan'a taşımak istiyorum. Büyük İskender'in ta Perslerle yapmış olduğu, yani doğuya yapmış olduğu savaşlara, seferlere götüreceğim. Bu sefer ne olduk? Anadolu coğrafyasının içerisinden geçerek doğuya doğru gittik. Yani Persler, yani Farsça. Ne demiştik? Jaş demiştik, Farsça demiştik. Şu anda İran'da tüketilen Pers cacığı diye bilinen mast-o-kiyar diye bir yiyecek var. Bilin bakalım neyle yapılıyor? Yoğurt, sarımsak, salatalık. Ama içerisinde farklı eklemeler de var. Üzüm eklemişler, ceviz eklemişler, kişniş, dereotu, fesleğen, buldukları tüm taze yeşillikleri de içerisine eklemişler. Yine daha bir koyu kıvamda yoğurtla karıştırıp üzerinde bazen safran, bazen gül yapraklarıyla süsleyip birazcık da zeytinyağı gezdirip sofralarına getirmişler. Bu sefer ne oldu? Aslında Persler Greklere geçirmişler. Peki Perslere nereden gelmiş? Pers sınırlarına bir bakalım. Hindistan'a kadar gidiyoruz, evet. Hintlilerin bugünkü adıyla raita olarak tükettikleri muhteşem bir yiyecek var. Neyle yapılıyor? Yoğurt, sarımsak, salatalık. Evet, bildiğiniz yeni bir cacık türevi. Tabii ki Antik Hindistan döneminde yapılan varyasyonu biraz daha farklıymış. O dönemlerde aslında yoğurt benzeri bir malzeme var. Evet, sütün kesilmiş haliyle yapılıyor ama bizim bildiğimiz şekilde bir yoğurt değil. O süt ürünün içerisine sarımsak, taze zencefil, özellikle siyah hardal, masala dedikleri baharat karışımları, kimyon, yeni bahar, tarçın, kişniş, bunlar yağda kavruluyor. Ondan sonra rendelenmiş salatalık ve yoğurtla karıştırıp tüketiyorlar.
Hatta günümüzdeki rayitaların içerisine artık meyveler de giriyor. Soğan giriyor, papaya giriyor, mango giriyor. Şu anda birçok varyasyonu var ama en temeline baktığınız zaman baharatlı, yoğurtlu salatalık karışımı. Baktığınız zaman benim teorim doğru. Hindistan'da en ağır varyasyonu varmış. Ondan sonra Persler geliyor. Kendi topraklarına götürdükleri zaman ne yapmışlar? O ağır baharatlardan kurtulup birazcık daha taze baharatlarla şekillendirip hatta içerisine üzüm ekleyerek daha da tatlı hale getirmişler. Mezopotamya, Anadolu, Orta Doğu. Yani hep bu topraklardan geçiyor. Yani aslında cacık milletlere değil, topraklara ait. Yunanistan'a gittiği zaman neyi çıkarmışlar içerisinden? Neredeyse o bütün baharatları çıkartıp, eklemeleri çıkartıp taze haliyle sadece yoğurdu kullanmışlar, salatalığı kullanmışlar. Birazcık da içerisinde buldukları taze yeşillikleri eklemişler ki şu anda günümüzde kalan şey sadece dereotu. Daha sade halini Balkanlarda, daha sulandırılmış halini Balkanlarda görebiliyoruz. En yalın halini ve aynı zamanda en çeşitli halini ise burada Anadolu'da görebiliyoruz. Peki bizim topraklarımızda cacık ne hale gelmiş? Evet, en yalın haliyle cacık salatalık, yoğurt, sarımsaktır. Doğru. Ama biz artık onu bir teknik haline getirmişiz. Yani kullandığımız otları bir yoğurdun içerisine eklemeyi, yani kelime anlamıyla doğru olarak kullandığımızda cacık bir yemek tekniğidir. Yoğurdun içerisine eklediğiniz yeşilliklere cacık diyebilirsiniz. Marul cacığı, pazı cacığı, semizotu cacığı. Bu kelime olarak doğrudur. Yani yemekler milletlere ait olabilirler. Tabii ki bu tartışmaya ben hiç girmek istemiyorum ama baktığınız zaman yemek toprağındır. Teorime katılıp katılmadığınızı yorumlarda bizimle de paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olun, zile basın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.